Tarihte Heinrich Himmler olarak tanınan kişi, 7 Ekim 1900 yılında Güney Almanya'nın Bavyera bölgesinde yer alan Münih şehrinde dünyaya geldi. Annesi Anna Maria Himmler, dindar bir Katolik ailenin evladıydı ve Heinrich'le birlikte 2 erkek çocuğa daha sahipti. Bunlardan biri 1898 doğumlu Gabeheide Ludwig, diğeri ise 1905 doğumlu Ernst Thälmann idi. Himmler'in babası Yusuf Gerbart. Himmler, çoğu kişinin tanıdığı adıyla Gebhard Heinrich, doğduğu sırada 35 yaşında bir okul müdürüydü. Daha önce Münih Üniversitesi'nde fonoloji ve diller alanında eğitim almıştı. Ardından Güney Almanya'nın köklü aristokrat ailesi Wittelsbach hanedanına mensup Bavyera Prensi Heinrich'in öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra tekrar Münih'e dönüp profesör ve öğretmen olarak çalışmaya başlamıştı. Titiz, düzenli ve başarılarından gurur duyan bir adam olan Gebhard, evini eski Alman paraları ve hatıralarıyla süslenmiş kaliteli mobilyalar ve tablolarla donatmıştı. Bu başarı aileye rahat fakat disiplinli bir orta sınıf yaşamı sağlamıştı. Bu durum Himmler ailesinin önceki nesilleriyle tam bir zıtlık oluşturuyordu. Çünkü Gebhard başarılı biriyken babası yani Heinrich'in büyük babası tüm hayatı boyunca yoksul bir asker olarak kalmıştı. Öte yandan Anna'nın ailesi ise Regensburg'da yaşayan ve ticarette başarılı olan bir soydandı. Bu aile desteği sayesinde Himmlerler Münih'te Hildegard Caddesi'nde geniş bir daireye taşınabilmişti. Anne Anna 1900 yılında burada ikinci oğlunu dünyaya getirdi ve bu çocuğa eski öğrencisi olan Prens Heinrich'in adını verdi. Prens aynı zamanda çocuğun vaftiz babası olmayı da kabul ederek aileye bir tür aristokrat nüfus kazandırmıştı. Himmler kardeşleri annelerinin dini bağlılığı ve babalarının mesleği nedeniyle sıkı bir disiplin içinde yetişti. Bu disiplin onların Münih'in kuzeydoğusundaki Eyenschut'taki gramer okuluna gönderilmesiyle daha da arttı. Çünkü burada okulun müdürü bizzat babalarıydı. Genç Heinrich bu dönemde Germen tarihine ve kültürüne ilgi duymaya başladı. Bu ilginin Güney Almanya'nın o dönemde hala görkemini koruyan kasabalarından, kalelerinden ve tarihi yapılardan beslendiği düşünülür. Babasının biriktirdiği tarihi hatıralara duyduğu merak da giderek büyüdü ve Gebhard, oğlunun bu ilgisini her fırsatta destekledi. Heinrich, ilerleyen yıllarda içe dönük, hayal gücü sınırlı fakat çalışkan bir çocuk olduğunu kanıtladı. 1910 yılında yazmaya başladığı ve günümüze ulaşan günlüklerinde bile cümleler kurmak yerine yemek saatleri veya banyo yaptığı zamanlar gibi günlük işlerini listeliyordu. Yetişkinlerden tam adlarıyla ve ünvanlarıyla bahsediyor. Bu da onun düzeni ve titizliği erken yaşta benimsediğini gösteriyordu. Heinrich büyürken Almanya onlarca yıldır süren siyasi gerilimlerle dolu bir döneme sürükleniyordu. Almanya'nın küçük devletlerden oluşan yapısının 1871 yılında birleşmesiyle kıtadaki güç dengesi değişmişti. Britanya hariç Avrupa'nın en güçlü siyasi, ekonomik ve askeri ülkesi haline gelen Almanya, kıtanın hassas dengelerini giderek daha kırılgan hale getiriyordu. Heinrich doğduktan kısa süre sonra 2 büyük ittifak oluştu. Birinde Britanya, Fransa ve Rusya bulunurken, diğerinde Almanya ile Avusturya Macaristan yer alıyordu. Milliyetçilik ve sömürge rekabeti özellikle Balkanlar ve Afrika üzerinde yoğunlaşmıştı. Bu gerilimler 1914 yazında Büyük Savaşı ateşleyen kıvılcıma dönüştü. Heinrich, savaşın başlamasıyla günlüğünde daha fazla betimlemeye yöneldi. Pul koleksiyonuna eklemelerini ve katıldığı ayinleri anlatırken savaşın başlamasıyla gazetelerde okuduğu çatışmalardan bahsetmeye başladı. Vaftiz babası Prens Heinrich'in Batı cephesinde ağır yaralandığını öğrenince onu bir kahraman gibi gördüğünü yazdı. Arkadaşlarıyla birlikte İngilizlere ve Fransızlara karşı savaşmak istediğini günlüklerine aktardı. Fransız savaş esirlerini gördüğünde biraz sempati duysa da Rus esirleri için aynı şeyi söylemedi ve onları bir tür haşere olarak niteledi. Bu ifade ileride Doğu halklarına duyduğu ırksal düşmanlığın erken bir işaretiydi. Heinrich, orduya katılmak için güç kazanma çabasıyla düzenli egzersiz yaptı ve ağırlık kaldırdı. Ancak sık sık soğuk algınlığı ve mide sorunlarından şikayetçiydi. Okulda fen, matematik, tarih, coğrafya, Latince ve Yunanca gibi derslerde vasat bir başarı sergiliyordu. Piyano eğitimi aldı fakat yeteneği sınırlıydı
ve sonunda aileden bu dersleri bırakmak için izin aldı. En büyük tutkusunun Alman tarihi ve folkloru olması şaşırtıcı değildi. Günlüklerinde sık sık henüz genç yaşına rağmen Alman ordusuna katılıp savaşmak istediğini yazıyordu. Ancak bu isteği hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti. Çünkü savaş sona ermeden eğitimini tamamlayamadı. Himmler'in günlük girişleri 1915 sonlarında azalmaya başladı. 1916'da Prens Heinrich'in ölümü hem Heinrich hem de babası için büyük bir yıkım olmuş olmalıydı. Tepkileri kaydedilmemiş olsa da derinden etkilendikleri açıktır. Babası 1917 yılında Bavyera kraliyet ailesine bir mektup yazarak Heinrich'in bir subay adayı olarak değerlendirilmesini talep etti. Ancak bu mektup onun olgunluğa erişmesine kadar gönderilmedi. Heinrich 1917 yılında annesinin memleketi Regensburg'da 11. Bavyera Piyade Alayı'yla eğitime çağrıldı. Ertesi yıl makineli tüfekçi ve ardından subay adayı olarak eğitimine devam etti. Buna rağmen daha sonra Batı cephesinde görev yaptığı iddia edilse de eğitimini tamamlamadan 1918 Aralık ayında terhis edildi. Savaş ise bundan yalnızca bir ay önce sona ermişti. Almanya kaynaklarını tüketmiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini alan Britanya ve Fransa karşısında dayanamaz hale gelmişti. Kasım ayında hükümet çökünce ülke teslim olmuştu. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Alman ordusu, Almanya ile Britanya'nın imzaladığı Versay Anlaşması'nın ağır şartları nedeniyle büyük ölçüde küçültüldü. Diğer yandan Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri savaşın ardından ağır ekonomik kayıplar yaşamıştı. Bu durum Heinrich Himmler'in idolü olan Prens Heinrich'i örnek alarak orduya katılma hayalinin en azından kısa süreliğine ertelenmesi anlamına geliyordu. Savaş sonrası çalkantılar içinde geçimini sağlamak zorunda kalan Heinrich, babasının da bir dönem öğretmenlik yaptığı Ingolstadt yakınlarındaki bir kümes hayvanı çiftliğinde çırak olarak işe başladı. Ancak burada çalıştığı sırada kendini giderek daha kötü hissetmeye başladı ve kısa süre içinde salmonella kaynaklı paratifo teşhisi konuldu. Bu hastalık sağlıksız yiyecek veya su tüketiminden kaynaklanıyordu. Doktoru ona en az bir yıl boyunca ağır çiftlik işlerinden uzak durmasını tavsiye etti. Fakat Heinrich'in aklında çiftçilikten vazgeçmek yoktu. Ekim 1919'da Münih'teki teknisyen okuluna kaydoldu ve ziraat mühendisliği eğitimi almaya başladı. Burada 1922 yılına kadar ürün yetiştirme, toprak kullanımı ve tarım tekniklerini inceledi. Aynı dönemde bir eskrim topluluğuna katıldı ve yüzünde kalıcı bir eskrim yarası bırakacak onur nişanını bile aldı. Dans dersleri almasına rağmen bundan pek hoşlanmıyor, zamanının çoğunu sıradan bir üniversite öğrencisi gibi geçiriyor ve fırsat buldukça diğer öğrencilerle entelektüel tartışmalara giriyordu. Bir keresinde trende tanıştığı genç bir kadınla yaptığı kısa sohbet bile onun kadınlara bakışını günlüğüne detaylı şekilde aktarmasına yol açmıştı. Kadınların 3 biçimde sevilmesi gerektiğini düşünüyordu. Bazen yaramazlık eden bir çocuk gibi cezalandırılması gereken ama aynı zamanda zayıflığı nedeniyle korunması gereken bir varlık olarak. Bazen sadık bir arkadaş olarak ve bazen de ayaklarına kapanılacak bir eş olarak. Bu ifadeler onun hem masumiyetini hem de kadınlara dair çelişkili düşüncelerini ortaya koyuyordu. 1920'li yılların başında günlüklerinde kendini amaçsız hissettiğini, yalnızca derslerine yoğunlaştığında huzur bulduğunu yazıyordu. Zaman zaman Almanya'yı tamamen terk edip Avrupa'yı dolaşmayı düşündüğünü bile belirtmişti. Ancak Maya ile yaptığı sohbetlerde ülkesinin büyük bir değişim sürecine girdiğine olan inancını dile getiriyor, tekrar orduya katılmayı arzuladığını ve küçük arkadaş grubuyla sık sık atış talimi yaptığını söylüyordu. Bu dönemin günlükleri onun karakterine dair net bir tablo sunuyor. Çalışkan, düzenli, kiliseye bağlı, Germen gelenekleriyle gurur duyan, genç kadınlarla yakınlaşmaktan kaçınan, metodik ve hatta zaman zaman bilgiç bir genç adamdı. Kardeşi Gebhardt'a evlenene kadar bakire kalmayı planladığını bile söylemişti. Bu düşünceler kuşkusuz babasının disiplin anlayışıyla annesinin dindarlığının birleşiminden doğmuştu. Heinrich o yıllarda hala düzenli olarak ayinlere katılıyordu. Bu dönemin günlüklerinde bir başka etki daha belirgindi.
1917'den beri süren Rus İç Savaşı'nda Bolşevik komünistlerin güç kazanması Himmler'i derinden rahatsız ediyordu. Doğu Avrupa'da büyük bir komünist gücün doğması ona tehdit olarak görünüyordu. Özellikle 1919 olayları Münih ve Bavyera genelinde komünist hareketlerin yükselmesine yol açmış, Nisan 1919'da kısa ömürlü bir Bavyera Sovyet Cumhuriyeti kurulmuştu. Bu yapı kısa sürede ülkede komünizme düşman olan gazilerden ve milliyetçilerden oluşan milliyetçi serbest kolordu tarafından ezildi. Heinrich, eğitim hayatının sonlarına doğru bu paramiliter harekete yakınlık duymaya başladı ve sonunda yük kolordusuna katıldı. Bu adım onu giderek daha aşırı politikalara sürükleyecek bir sürecin başlangıcıydı. Genç Heinrich zamanının önemli bir bölümünü Apollo Birliği adlı öğrenci topluluğunda geçiriyordu. Bu topluluk çoğunlukla eski askerlerden ve parlak öğrencilerden oluşuyordu. İlginç şekilde topluluğun başkanı Abraham Hofner isimli bir Yahudiydi. Himmler başlangıçta onu saygıyla anıyor olsa da bu dönemden itibaren Yahudi üyelere karşı giderek daha sert bir antisemitik tutum geliştirdi. Topluluk içindeki tartışmalarda Yahudi üyelerin varlığını açıkça protesto etmeye başladı. Bu tavrı kısa sürede ona milliyetçi bir militarist kimliği kazandırdı. 25 Ocak 1922'de Tüfek Kulübü'nün bir toplantısında tanıştığı bir kişi ise hayatının akışını tamamen değiştirecekti. Bu kişi, Birinci Dünya Savaşı sonrası orduda görevini koruyabilmiş nadir subaylardan biri olan Yüzbaşı Elmstrom'du. Himmler ile Elmstrom kısa sürede Doğu Avrupa'da yükselen komünizme karşı ortak bir bakış açısı geliştirdiler. Bu buluşma, Himmler'in tarım eğitimini tamamladığı 1922'nin Ağustos ayında milliyetçi politikalara resmen adım attığının ilk güçlü işaretiydi. Himmler, Elmstrom'un yeni oluşturduğu paramiliter İmparatorluk Savaş Bayrağı Derneği'ne katıldı. Aynı zamanda hızla güç kazanan Münih merkezli Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin yükselişini yakından izlemeye başladı. Adolf Hitler'in birahanelerde yaptığı ateşli konuşmalar, milliyetçiler ve komünizm karşıtı kitleler arasında büyük yankı uyandırıyordu. Almanya ekonomik krizle boğuşurken sokaklarda milliyetçi ve komünist gruplar arasında çatışmalar sıklaşıyordu. Versay Anlaşması'nın ağır ekonomik yükleri, işsizlik ve enflasyon, toplumun geniş kesimlerini radikal hareketlere itmişti. Bu atmosferde Nazilerin Yahudileri, Almanya'nın savaş yenilgisinden sorumlu tutması birçok kişiye çekici geliyordu. Heinrich de 1923 yılında Nazi Partisi'ne katılmaya karar verdi. Bu yıllarda Almanya'nın gerginleşen siyasi iklimi Bavyera hükümetini alarma geçirdi. 26 Eylül 1923'te siyasi mitingler yasaklandı ve sıkı yönetim ilan edildi. Gustav von Kahr, devlet komiseri olarak atandı ve güvenliği sağlamak için geniş yetkiler verildi. Bu durum Adolf Hitler'in aklında tehlikeli bir fikri ateşledi. 1922 yılında Benito Mussolini'nin Roma'ya yaptığı yürüyüşten ilham alan Hitler, aynı yöntemi kullanarak Bavyera'da iktidarı ele geçirmeyi planladı. Amacı önce Münih'te hükümeti devirmek ve ardından Berlin'e yürüyerek ülkenin kontrolünü ele geçirmekti. Bu planlarını güçlendirmek için Birinci Dünya Savaşı kahramanı General Erich Ludendorff'u bile yanına çekti. Kasım 1923 başlarında darbe için hazırlıklar hızlandı. Hitler, Kahr'ın 8 Kasım'da Münih'teki Buerger Braukeller'de bir toplantı yapacağını öğrenince bunu fırsat olarak gördü. Nazi liderliğiyle birlikte aynı akşam salona baskın düzenlemek için harekete geçti. Böylece tarihe Bira darbesi olarak geçecek girişimin ilk adımı atılmış oldu. Hitler ve yakın çevresi Bavyera'daki hükümet liderlerini rehin alarak iktidarı ele geçirmeyi planlamıştı. Bu sırada Yüzbaşı Elmstrom tarafından kısa süre önce kurulan ve fırtına müfrezesi anlamına gelen SA adlı yeni bir paramiliter örgüt hızla büyüyordu. 8 Kasım akşamı Hitler 600 kişilik SA birlikleriyle birlikte Bavyera Hükümeti Başkanı Gustav von Kahr'ın birahanede düzenlediği halk toplantısına girdi. Birahane bir anda kaosa sürüklendi. Hitler silahını havaya kaldırarak bir devrimin başladığını ilan etti. Kısa süre sonra General Ludendorff salona girdi ve ardından polisle ordu yetkililerinden oluşan üçlü yönetim ortaya çıktı. Hitler ve Ludendorff'un baskınıyla Bavyera hükümeti fiilen Nazi liderine teslim olmuş gibi görünüyordu. Ancak Hitler büyük bir hata yaptı. Bir başka krizle ilgilenmek için birahaneden ayrıldı. Bu kısa aralıkta Kahr ve diğer yöneticiler kaçmayı başardı.
Kaçar kaçmaz da kontrolü yeniden ele geçirdiler ve darbenin başarısız olduğunu anlayınca şehre askeri birlikler ile polis kuvvetleri gönderdiler. Ertesi sabah Münih tamamen alarma geçmişti. Yine de Hitler, Ludendorff'un ısrarıyla takipçileriyle birlikte Münih sokaklarında yürüyüşe geçmeyi kabul etti. Aynı saatlerde Himmler de Roma birlikleriyle buluşmak üzere sokaklara çıktı. Darbenin küçük ama sembolik bir parçası olarak o da oradaydı. 9 Kasım sabahı silahlı devlet güçleri toplanan Nazilere ateş açtı. Kalabalık bir anda paniğe kapıldı. Hitler ve en yakın destekçileri olay yerinden kaçtı. Kısa süre sonra şehirdeki tüm direniş noktaları dağıldı ve başarısız darbe saatler içinde sona erdi. Hitler tutuklandı ve Şubat 1924'te vatana ihanetten yargılandı. Birkaç diğer elebaşının yanında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Landsberg hapishanesine gönderildi. Ludendorff ise suçlamasız bir şekilde serbest bırakıldı. Himmler de tutuklandı fakat yeterli kanıt bulunmadığından bırakıldı. Yine de darbedeki rolü işini kaybetmesine yol açtı. Nazi Partisi ile sağ ise hükümet tarafından resmen yasaklandı. Himmler, Hitler'in bu başarısız girişiminin ardından ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı. Yine de Stadelheim hapishanesinde tutuklu bulunan Elmstrom'la temasını sürdürdü. Şubat 1924'te serbest bırakılmadan hemen önce onu motosikletiyle ziyaret edecek kadar sadıktı. Bu olay, Himmler'in milliyetçi siyasete bağlılığının bir göstergesiydi. Aynı dönemde Almanya'da nasyonel sosyalizm köklü bir dönüşüm geçiriyordu. Hitler, hapis yıllarını iktidara farklı yollarla ulaşmanın planlarını yapmakla geçirdi. Ünlü kitabı Mein Kampf'ı bu süreçte yazdı. Bu kitapta Almanya'nın yaşadığı sıkıntıları büyük bir Yahudi ve komünist komplosunun sonucu olarak gösteriyor ve ülkenin geleceğini şekillendirecek paranoyak bir ideolojik çerçeve sunuyordu. Hitler aynı zamanda yeni bir strateji belirledi. Bundan sonra Nazi hareketi Almanya'da iktidarı barışçıl yöntemlerle ele geçirecekti. Toplantılar düzenleyecek, propaganda yapacak ve seçimlere katılarak iktidarı adım adım elde etmeye çalışacaktı. Landsberg'den yalnızca bir yıl sonra serbest bırakılması bu planları hızlandırdı. Bavyera hükümeti aynı yıl yaptığı büyük bir hatayla Nazi Partisi üzerindeki yasağı kaldırdı. Bu karar, modern Avrupa tarihinin en talihsiz siyasi adımlarından biri olarak görülür. Çünkü bu andan sonra Naziler 1929'dan 1935'e kadar seçim yoluyla yükselme fırsatı buldu. Bu sırada Himmler siyasi faaliyetlerinden vazgeçmeyi reddediyordu. Ailesinin tüm itirazlarına rağmen normal bir iş peşinden gitmedi. Bunun yerine 1925 seçimleri sırasında geçici bir cephe örgütü olan Ulusal Sosyalist Özgürlük Hareketi için düşük seviyeli bir kampanyacı olarak çalıştı. Bavyera köylerini dolaşıyor, kapitalizm ve Yahudiler üzerine sert konuşmalar yapıyor ve kendini yerel düzeyde önemli bir figür haline getiriyordu. Nazi Partisi yeniden kurulduğunda o da hızla partiye geri döndü. 24 yaşındaydı ve kısa sürede Otto ile Gregor Strasser'in çevresine girmeyi başardı. Gregor Strasser'in yardımcısı olarak parti içinde vazgeçilmez bir isim haline geldi. Otto Strasser yıllar sonra Himmler'in Bavyera çevresinde gizli silah depolarını denetlediğini ve bunların devlet tarafından bulunmaması için çabaladığını anlatacaktı. Bu dönemde Himmler'in kişisel antisemitizmi de bariz şekilde yoğunlaşmıştı. Yerel Yahudi topluluklarının isim listelerini hazırlayıp bunları alenen ifşa etmeye başlamıştı. Aşağı Bavyera'da Strasser'in yardımcılığına terfi eden Himmler, aynı dönemde görünüşte küçük bir birlik olan Schutzstaffel yani SS'e katıldı. SS, Nazi Partisi'nin ilk günlerinde Hitler için kişisel bir koruma timi olarak kurulmuştu. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya'da yüzlerce siyasi suikast yaşandığı için Hitler böyle bir birlik oluşturmak istiyordu. İlk olarak Stewart Birliği adıyla kamufle edilen bu grubun çekirdeğinde yalnızca 8 kişi vardı. Komutanlarından biri Julius Schreck'ti. Grup, amblem olarak ölüm başı ve çapraz kemikleri seçmişti.
Bu sembol daha önce Alman ordusunun seçkin Prusya süvarileri tarafından kullanılmıştı ve SS tarafından büyük bir gururla benimsendi. Nisan 1925'te resmen kurulan SS'in üye sayısı çok küçüktü. Himmler'in ilk üye numarası 168'di. Fakat bu mütevazı birimin birkaç yıl sonra insanlık tarihinin en acımasız aygıtlarından birine dönüşeceğini kimse tahmin edemezdi. SS başlangıçta çok daha büyük bir örgüt olan SEA'nın alt birimiydi. Ancak daha ilk günlerinden itibaren kendini seçkin bir birlik olarak göstermeye başlamıştı. Gri saha üniformaları, ölüm başı amblemli şapkaları ve disiplinli duruşları onları diğer güçlerden ayırıyordu. Zamanla siyah üniformaları ve cilalı çizmeleriyle Nazi rejiminin en korkulan gücü haline geleceklerdi. Himmler 1926'da SS içinde hızla terfi etti ve aşağı Bavyera bölge lideri oldu. Bir yıl sonra örgütün başındaki Joseph Berchtold istifa edince yerine Erhard Hayden getirildi. Ancak Hayden yetersiz bulundu. Bu durum Himmler için büyük bir fırsata dönüştü. Aynı dönemde ayda 120 mark gibi mütevazı bir maaş alıyordu ve görevi Bavyera halkını parti gazetesine abone olmaya ikna etmekti. Propaganda çalışmaları onu Gregor Strasser'in dikkatine taşıdı ve 1926'da Bavyera propaganda şefi yardımcılığına yükseldi. Bu görev sırasında partinin diğer önemli ismi Joseph Goebbels ile de yakın çalıştı. Goebbels günlüğünde Himmler'den zeki ve güvenilir biri olarak bahsediyordu. Himmler'in Hitler ile ilk ne zaman yüz yüze görüştüğü tam olarak bilinmese de Birhane darbesinden önce bile Führer'in dikkatini çektiği muhtemeldir. Kesin olan şu ki, Eylül 1927'de Hitler ile bir araya geldi ve SS'in Nazi Partisi'nin elit bir gücüne dönüştürülmesi gerektiği fikrini sundu. Bu fikir Hitler'i açıkça etkiledi. Sonunda Himmler'i SS'in ikinci adamı olarak atadı. Böylece Himmler'in kaderi değişmiş oldu ve birkaç yıl içinde tarihin en korkulan kişilerinden birine dönüşeceği yol açılmıştı. Erhard Hayden'ın liderliği döneminde Heinrich Himmler, Schutzstaffel içinde üst düzey komutanlık rütbesine yükselmişti. Ancak bu dönemde daha büyük paramiliter yapı hızla büyürken SS'in üye sayısı 1000 civarından 300'ün altına düşmüştü. Bu gerilemenin en önemli nedeni Hayden'ın zayıf ve vizyonsuz liderliğiydi. Himmler yardımcılığa getirildiği anda örgütsel yeteneklerini göstermeye başladı ve Almanya genelinde ayrı SS bölgeleri kurarak birliği yeniden yapılandırdı. Kısa süre içinde Himmler'in üstündeki komutanlardan daha yetenekli olduğu ve onları gölgede bıraktığı açıkça ortaya çıktı. Tam da bu yıllarda Nazi Partisi, Bavyera'daki yerel köklerinden çıkarak etkisini ülke geneline yaymaya başlamıştı. Kampanyaların odağı yavaş yavaş Berlin ve çevresine kayıyordu. Himmler de 1927 yılında başkente yaptığı ziyaretlerden birinde hayatını değiştirecek biriyle tanıştı. Berlin'de bir huzur evinin sahibi olan 30'lu yaşlarında bir hemşireydi bu kadın. Adı Margarete Boden'di. Çeşitli anlatımlara göre Himmler ile Margarete kısa sürede birbirlerine yakınlık duydular. Çünkü ikisi de titiz, çalışkan ve derin bir Yahudi karşıtlığını paylaşan kişilerdi. Aralarındaki bağ güçlendikçe Margarete huzur evini sattı. Münih yakınlarındaki kırsalda bir ev aldı ve Temmuz 1928'de Himmler ile evlendi. Bu dönemde Himmler hala mütevazı bir maaş alıyordu. Çift geçimlerini desteklemek için yaklaşık 50 tavuk besleyip ürün satarak ek gelir elde etmeye çalıştı. Sonradan ortaya çıkan tavuk çiftçisi Himmler imajı bu küçük girişimden doğdu. Oysa gerçekte hayvanlarla ilgilenen çoğunlukla Margarete idi. Çünkü Himmler neredeyse sürekli parti işleri nedeniyle seyahat halindeydi. Ertesi yıl yani 1929'da hem bu özel hayat hem de siyasi kariyer açısından kritik bir dönüm noktası yaşandı. Ağustos'ta tek kızları Gudrun dünyaya geldi. Aynı yılın başlarındaysa Hitler, Erhard Hayden'in yetersizliğinden bıkmış ve onu görevden almıştı. SS'in başına artık Heinrich Himmler geçmişti. 1929 yılında SS, kahverengi gömlekli fırtına birlikleriyle karşılaştırıldığında hala küçük bir yapıydı. Buna rağmen parti elitinin korunmasından sorumlu oluşu, Himmler'e ulusal sosyalist hareketin en üst düzey yönetimiyle doğrudan temas imkanı sağladı. Himmler'in kafasında başından beri net bir vizyon vardı. SS'i parti ve devletin içinden çıkan seçkin bir muhafız gücüne dönüştürmek istiyordu.
Sadakati sarsılmaz, ırksal soyu saf, fiziksel açıdan güçlü ve korkusuz savaşçılardan oluşan bir pretoryen güç hayal ediyordu. Artık bunu gerçekleştireceği zemin hızla oluşmaya başlıyordu. Çünkü dünya çok büyük bir ekonomik fırtınaya sürüklenmek üzereydi. 1929 sonbaharında New York'taki borsanın çöküşüyle başlayan dünya ekonomik krizi kısa zamanda Avrupa'yı da kasıp kavurdu. Wall Street çöküşü ve ardından gelen büyük buhran Almanya'da milyonlarca insanı işsiz ve umutsuz bıraktı. Bu ortamda Hitler, Hermann Göring ve yeni propaganda lideri Joseph Goebbels'la birlikte ülkenin en çok konuşulan siyasi figürlerinden biri haline geldi. Himmler ise bilinçli olarak gölgede kaldı. Yüzünü sık sık göstermiyor ama sahne arkasında SS'i büyütmek ve etkisini genişletmek için sabırla çalışıyordu. Bu stratejinin sonucu çarpıcıydı. 1930'ların başına gelindiğinde yalnızca bir yıl içinde SS'in üye sayısı 300'den 3000'e çıktı. Nazi Partisi'nin oy oranı da aynı hızla yükseliyordu. 1930 yılındaki parlamento seçimlerinde ülke çapında oyların önemli bir kısmını almışlar. 2 yıl sonra yapılan seçimlerde ise Almanya'nın en büyük partisi konumuna gelmişlerdi. Himmler, 1931 yılının başlarında SS'in karşı istihbarat birimini kurmaya girişti. Bu birime katılanlar arasında evli kadınlarla yaşadığı ilişkiler yüzünden donanmadan kovulmuş genç bir subay da vardı. Bu kişinin adı Reinhard Heydrich'ti. Himmler, Heydrich'le görüştüğünde onun zekasından ve soğukkanlılığından etkilendi ve onu hemen göreve aldı. Kısa sürede Heydrich'in elinde yeni bir yapı ortaya çıktı. Güvenlik hizmeti anlamına gelen ve kısaca SD diye anılan istihbarat teşkilatı kuruldu. Bu teşkilat zaman içinde SS'in gölge gibi işleyen casusluk ve gözetleme koluna dönüşecekti. 1932 yazında yapılan seçimlerle Naziler Almanya'nın en güçlü partisi haline gelse de ülkedeki merkez ve merkez sağ çevreler Hitler'in şansölye olmasını engellemek istiyordu. Parti programı aşırı bulunuyor, ayrıca 1923'te Bavyera'da başarısız bir darbe girişiminde bulunmuş olmaları ciddi bir endişe kaynağı olarak görülüyordu. Bu nedenle teknokratlardan oluşan bir hükümet kuruldu ancak uzun sürmedi. Bitmek bilmeyen ekonomik sıkıntılar bu geçici hükümeti zayıflattı. Sonunda Ocak 1933'te Almanya Cumhurbaşkanı Hitler'i resmen şansölye olarak atadı. Birkaç önemli bakanlık da nasyonal sosyalist kadrolara açıldı. Hitler, göreve gelir gelmez ülkenin tüm siyasi yapısını ele geçirmeyi hedefledi. Bu sırada Adolf Hitler ile Almanya'daki mutlak güç arasında iki önemli engel kalmıştı. Bunlardan ilki hala devlet başkanı konumunda bulunan yaşlı mareşal Paul von Hindenburg'tu. Diğeri ise ordu yüksek komutasının duyduğu rahatsızlıktı. Ordu generalleri Ernst Röhm'ün komuta ettiği devasa fırtına birliklerinin gün geçtikçe güçlenmesinden endişe ediyorlardı. Birkaç milyon üyeye ulaşan bu yapı artık yalnızca sokak gücü değil, bağımsız bir ordunun çekirdeği gibi görünmeye başlamıştı. Hindenburg, Hitler'e Röhm'ü dizginlemesi gerektiğini açıkça söyleyince, Hitler de kendi iktidarını güvence altına almak için radikal bir karar verdi. 1934 yazında Hermann Göring'in öncülük ettiği ve Sinek Kuşu Operasyonu kod adı verilen bir plan devreye sokuldu. Himmler ve yakın çalışma arkadaşı Heydrich bu planın uygulanmasında kilit rol oynadı. Amaç fırtına birliklerinin liderliğini tasfiye etmek ve potansiyel tüm rakipleri ortadan kaldırmaktı. 30 Haziran'da başlayan ve sonradan Uzun Bıçaklar Gecesi olarak anılacak 3 günlük bir dalga halinde binlerce kişi ülke çapında tutuklandı veya öldürüldü. Kurbanlar yalnızca Röhm ve yakın çevresi değildi. Bir zamanların müttefikleri sayılan bazı eski yoldaşlar da hedef alındı. Himmler'in geçmişte çalıştığı önemli isimler bile bu tasfiyeden kurtulamadı. Bu tasfiye dalgasında en büyük rolü Himmler'in birlikleri oynadı. Sonuç olarak fırtına birlikleri siyasi güçlerini büyük ölçüde kaybetti ve Himmler'in kontrol ettiği yapı Nazi Almanyası'nın en önemli paramiliter gücü haline geldi. 1930'ların ortalarına doğru Himmler yalnızca parti içi bir güvenlik şefi değil, aynı zamanda bütün ülkenin korkulan iç güçlerinden birinin başıydı. Alman polis teşkilatlarının denetimi de giderek onun elinde toplanıyordu.
Hermann Göring, başkentte gizli siyasi polis olarak bilinen bir yapı kurmuş, ona gizli devlet polisi anlamına gelen bir ad vermişti. Ancak birkaç yıl içinde bu kurumun gerçek sahibi de Himmler olacaktı. Nazi devleti, Avrupa güçlerine karşı gelecekteki bir hesaplaşmayı düşünerek yeniden silahlanmaya başladığında, Göring'in dikkati giderek hava kuvvetlerinin inşasına kaydı. Yeni hava gücü olan Luftwaffe ile meşgul olduğu için gizli polisin yönetimini bırakmaya razı oldu. Nisan 1934'te bu yapının kontrolünü Himmler'e devretti. Himmler, kurumu hemen Reinhard Heydrich'in yönetimine bıraktı ve böylece ülkenin tüm gizli izleme ağları tek merkezden yönetilir hale geldi. Aynı günlerde Hitler, Himmler'in sadakati ve verimliliğini ödüllendirerek onu Prusya dışındaki tüm Alman polis teşkilatlarının başına getirdi. Artık polis, gizli servis ve parti iç güvenliği tek elde birleşmişti. Bu da Himmler'i Hitler'den sonra ülkenin en güçlü ikinci adamı konumuna yükseltti. Başlangıçta Berlin'de kurulan küçük bir birlik, Hitler'e ölümüne sadakat yemini eden elit bir muhafız birliği görevini üstlendi. Daha sonra bu birlik büyütüldü ve adım adım genişletildi. Birkaç yıl içinde bu çekirdek onlarca tümenlik bir savaş gücüne dönüştü. Norveç, Danimarka, Hollanda, Fransa ve Balkanlardan gelen gönüllülerle dolan bu birlikler, ideolojik bakımdan fanatik, disiplin bakımından sert ve Himmler'e bağlı bir ordu gibi hareket ediyordu. Savaşın zirve yıllarında silahlı SS'in insan gücü yüz binleri buldu. Böylece Heinrich Himmler, yalnızca gizli polis ve toplama kamplarının değil, aynı zamanda sahada savaşan bu seçkin ordunun da efendisi haline geldi. Heinrich Himmler'in karakterinin daha az bilinen yönlerinden biri, antik mitolojiye ve eski inanç sistemlerine duyduğu derin hayranlıktı. Bu takıntı o kadar ilerledi ki, antik dünyaya ait izleri bulmak için çeşitli araştırma projelerini ve keşif seferlerini bizzat onayladığı biliniyordu. Annesinin ateşli bir Katolik olmasına rağmen, Himmler, Hristiyanlığın yayılmasından önceki Cermen kültürlerinin izlerini bulmaya büyük önem veriyordu. Onun gözünde Hristiyanlık, Alman ruhunu zayıflatan ve köklerinden koparan yabancı bir etkendi. Bu antikacı merak, çoğu zaman bilimsel temelden uzak, hayal ürünü projelere yol açıyordu. Alman akademisyenleri Japonya'ya gönderip, Asya kavimleri ile Cermen halkları arasında sözde soy bağları aratmak gibi bugün mantık dışı görünen girişimler buna örnektir. Ayrıca Avrupa'da ve ötesinde Cermen ırkının ve kuzeyli halkların üstünlüğünü kanıtladığını iddia eden arkeolojik ve tarihsel projeleri destekledi. Onun İskandinav tarihine ve mitlerine duyduğu saygının bir diğer sembolik örneği SS işaretlerinin seçilmesinde görülür. 1930'lu yılların başında SS için tasarlanan logo, İskandinav rünlerinden esinlenen iki sivri işaretten oluşuyordu. Bu işaretler aslında eski rünik gelenekte güneşi simgeleyen şekillerden türetilmişti. Fakat 19. yüzyıl Almanyası'nda bu semboller hatalı bir yorumla Almanca'da zafer anlamına gelen kelimeyle ilişkilendirilmeye başlanmıştı. Böylece SS işareti hem mistik bir güneş gücünü hem de Nazi ideolojisinin zafer takıntısını yansıtan bir sembol haline geldi. Aynı şekilde zafer selamı anlamına gelen sloganlar kısa sürede miting meydanlarında kitlelerin bağırdığı ritüel ifadelere dönüştü. Himmler, silahlı SS birliklerini kurarken ve tüm polis yapısını kontrolü altına alırken Adolf Hitler de Almanya'yı yeni bir savaş için hazırlıyordu. Amaç, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yaşanan yenilgi ve aşağılanmanın intikamını almaktı. Kaybedilen topraklar geri alınacak ve Doğu Avrupa'da Almanlar için yeni bir yaşam alanı oluşturulacaktı. 1935 baharında yeni Alman silahlı kuvvetleri yani Wehrmacht büyük bir yeniden silahlanma programına başladı. Versay Anlaşması gereği Alman ordusunun sayısı 100.000 kişiyle sınırlı olması gerekirken Hitler bu sınırı fiilen yok saydı. Yüz binlerce genç erkek zorunlu askerlik yoluyla silah altına alındı. Hermann Göring komutasında yeni bir hava gücü kuruldu ve Luftwaffe kısa sürede modern bir bombardıman ve avcı filosuna dönüştü. Alman donanması da genişletilmeye başlandı. 1936'da silahsız olması gereken Renanya bölgesine asker sokulması, Almanya'nın açıkça saldırgan bir yola girdiğinin işaretiydi. Buna rağmen İngiltere ve Fransa yeni bir savaştan kaçınma isteğiyle geri adım attı ve bu meydan okumaları görmezden geldi.
Bu pasiflik Hitler ve çevresini cesaretlendirdi. Başlangıçta yeni bir savaşın 1940'lı yılların başında başlaması planlanmıştı. Ancak batılı güçlerin hazırlıksız olduğu düşüncesi bu planları öne çekti. 1938 baharında Avusturya baskı ve tehdit yoluyla Almanya'ya bağlandı. Bu ilhakta Himmler de önemli rol oynadı. SS birlikleri yeni topraklarda hızla örgütlenerek güvenlik güçlerinin kontrolünü ele geçirdi. Özellikle Viyana gibi şehirlerde polis teşkilatı kısa sürede Himmler'in ağına dahil edildi. Ardından Hitler, Çekoslovakya'nın Almanca konuşulan bölgelerini talep etti. Eylül 1938'de yapılan anlaşmalarla ülkenin batı kesimleri Almanya'ya bırakıldı. İngiltere ve Fransa barışı koruma umuduyla bu taleplere boyun eğdi. Fakat 1939 baharında kalan Çek toprakları da işgal edilince sabrın sonuna gelindi. Londra ve Paris artık Almanya'nın yeni bir saldırısının savaş anlamına geleceğini açıkça ilan etti. 1941 yazında başlatılan Barbarossa Harekatı, tarihin gördüğü en büyük işgal girişimlerinden biriydi. Milyonlarca Alman askeri Sovyet topraklarına doğru ilerledi. Savaşın ilk aylarında Alman birlikleri hızla ilerledi. Yüzlerce kilometrelik alan ele geçirildi ve yüz binlerce Sovyet askeri esir alındı. Ancak kış bastırdığında Sovyet direnişi sertleşti. Moskova ve Leningrad önlerinde ilerleyiş durdu. Bu, Alman ordularının ilk büyük duraklamasıydı ve savaşın dönüm noktalarından biri haline geldi. Alman ordusu doğuya doğru ilerlerken Himmler'in emrindeki görev gruplarının eylemleri giderek vahşileşti. Doğu Polonya, Ukrayna, Baltık ülkeleri ve Rusya'nın batı bölgelerinde Yahudiler, Romanlar, Sovyet savaş esirleri ve ırksal veya siyasi düşman ilan edilen herkes sistemli şekilde katledildi. Bazı yerlerde yalnızca birkaç gün içinde 10 binlerce insan öldürüldü. Örneğin Ukrayna'daki bir vadide binlerce Yahudi kısa süre içinde kurşuna dizilip toplu mezarlara gömüldü. Bu tarz katliamlar Himmler'in onayı ve Heydrich'in planlamasıyla yürütülüyordu. Savaşın bu aşamasında bile uygulanan yöntemlerin hem lojistik hem de psikolojik sorunlar yarattığı açıkça görülüyordu. Çoğu zaman kurşuna dizme mangalarında görev alan SS askerleri kadınları ve çocukları öldürmek zorunda kalıyor ve bu durum bazıları üzerinde derin sarsıntılar bırakıyordu. Bu gözlemler Himmler'i daha sistemli ve mekanik bir yok etme yöntemi arayışına itti. İnsanların birebir infaz yerine endüstriyel ölçekte öldürülmesini sağlayacak bir sistem kurulması gerektiğine karar verildi. Bu sırada Hitler'in işgalleri nedeniyle milyonlarca Yahudi artık Alman denetimi altındaki bölgelerde yaşamaya zorlanmıştı. Savaş öncesi dönemde Nazilerin hedefi Almanya'daki Yahudileri ekonomik baskı, ayrımcılık ve şiddet olaylarıyla ülkeyi terk etmeye zorlamaktı. Hatta 1938 sonlarındaki cam kırma gecesi, sinagoglara ve Yahudi işyerlerine yönelik saldırılar bu politikanın bir parçasıydı. Ancak Almanya'daki Yahudi nüfus Avrupa'nın diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında görece azdı. Polonya, Ukrayna ve çevresindeki bölgelerde ise milyonlarca Yahudi yaşıyordu. Bu da Nazilerin gözünde Yahudi sorununa daha kapsamlı bir çözüm arayışını hızlandırdı. Bu süreç, Nazilerin nihai çözüm adını verdikleri planın çekirdeğini oluşturuyordu. Reinhard Heydrich, Berlin yakınlarında düzenlenen bir toplantıda farklı bakanlıklardan gelen üst düzey yetkililere bu planın ayrıntılarını anlattı. Toplantının amacı, Avrupa'daki Yahudi nüfusunun sistemli olarak yok edilmesi için devletin tüm kurumlarını aynı hedef etrafında birleştirmekti. Bu andan itibaren tren hatlarının planlanmasından kamplardaki kayıt sistemlerine kadar her adım bürokratik bir düzen içinde yürütülmeye başlandı. Uygulamanın sorumluluğu büyük ölçüde Himmler'in ve SS'nin üzerindeydi. Gestapo ve diğer polis birimleri gettolardaki ve kasabalardaki Yahudileri tespit edip toplamakla görevliydi. Adolf Eichmann, yüz binlerce insanın trenlerle ölüm kamplarına taşınmasını organize eden kilit isimdi. Kamplara varanların büyük kısmı seçimin ardından doğrudan gaz odalarına gönderiliyordu. İş gücü olarak kullanılmaya uygun görülen az sayıdaki kişi ise ağır şartlarda çalıştırılıyor ve çoğu kısa süre içinde hastalık ya da yorgunluktan ölüyordu. 1942, 43 ve 44 yılları boyunca Himmler'in gözetimindeki bu sistemde milyonlarca insan hayatını kaybetti. Özellikle bir kamp bu korkunç sürecin sembolü haline geldi.
Burada gaz odaları ve dev krematoryumlar aralıksız çalışan bir ölüm fabrikası gibi işliyordu. Yahudiler, Romanlar, eşcinseller, engelliler ve siyasi mahkumlar istenmeyen kabul edildikleri için buraya sevk ediliyor ve çoğu vardığı gün öldürülüyordu. Toplama kampları sistemi yalnızca birkaç fanatikten ibaret değildi. 50 bin civarında gardiyan bu kamplarda görev yapıyor ve yüz binlerce Almanla müttefikleri doğrudan ya da dolaylı biçimde bu toplu katliam programına dahil oluyordu. Kimileri Yahudileri, Romanları ve diğer hedef grupları Paris, Amsterdam ya da Viyana gibi şehirlerde saklandıkları yerlerden bulup çıkarmaya çalışıyor, kimileri Varşova, Riga ve benzeri şehirlerdeki gettoları yönetiyor, kimileri ise tren hatlarını ve kamp sisteminin idari yapısını işletiyordu. Bütün bunlar yüz binlerce insanı birbirine bağlayan devasa bir bürokrasi gerektiriyordu. Oysa bu insan gücüne savaşın gidişatının değiştiği 1944 yılında cephelerde de büyük ihtiyaç vardı. Almanya'nın Avrupa'da mutlak hakimiyet kurma girişiminin aslında ne kadar kırılgan olduğu 1941 kışında Moskova ve Leningrad önlerinde Alman ordularının durmasıyla ortaya çıkmıştı. Sovyetler Birliği cepheye milyonlarca yeni asker sürüyor ve Doğu cephesindeki savaş giderek bir yıpratma mücadelesine dönüşüyordu. Bu sırada Aralık 1941'de Almanya'nın müttefiki olan Japonya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmasıyla Amerika'da resmen savaşa girdi. Böylece Britanya, Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve özgür Fransa gibi ülkelerin oluşturduğu büyük bir ittifak Almanya ve müttefiklerine karşı birleşmiş oldu. 1942 yılı belirleyici bir zafer getirmedi. Fakat Almanlar sayıca üstün düşmanlara karşı giderek daha fazla kayıp veriyordu. Hitler'in umutları artık güneydeki bir hedefe, Güneybatı Rusya'daki geniş bir sanayi kentini ve onunla birlikte Kafkasya'daki petrol sahalarını ele geçirmeye bağlanmıştı. Petrol, savaşın devamı için hayatiydi. Ancak bu büyük hücum 1942 kışında Alman ordusunun ilk büyük yenilgisiyle sonuçlandı. Kısa süre sonra Himmler, doğuda yeni bir ordu grubunun başına getirildi. Bu birlik, Polonya'da akan büyük bir nehrin adını taşıyordu. Görevi, Kızıl Ordu'nun yaklaşan saldırısına karşı Kuzeydoğu Almanya'nın savunmasına katkıda bulunmaktı. Bu, Berlin'e giden yolun tam üzerinde kritik bir konumdu. Ne var ki Himmler, askeri eğitimden yoksun bir siyasetçi ve polis şefi olarak bu iş için son derece yetersizdi. Karargahını çoğu kaynaktan yoksun bir tren vagonuna kurdu. Günde yalnızca birkaç saat çalışıyor ve ordunun fiili sevk ve idaresinde ciddi boşluklar bırakıyordu. Nehir hattını savunmakla görevli birlikler 1945 Şubat'ında cepheye sürüldüğünde birkaç gün içinde çözüldü ve çamura saplanmış gibi geri çekildi. Himmler bu başarısızlıkların ardından komutasından alındı. Komutanlık kariyeri kısa ve utanç verici şekilde sona ermişti. Bu noktada şu soru akla gelir. Savaşın en kritik döneminde iki büyük ordu grubunun başına neden böylesine deneyimsiz ve yetersiz bir isim getirilmişti? Cevap, Himmler'in yıllar içinde Hitler'le kurduğu özel ilişkiyle ilgilidir. Himmler, Führer'in emirlerine sorgusuz sualsiz uyacağına daima vurgu yapmış ve sadakatini göstermek için büyük çaba sarf etmişti. Hitler'in kişisel koruma birliğinin başındaki eski rolü ona liderle doğrudan temas imkanı sağlamıştı. Ayrıca Himmler'in kendisinden yaşça büyük ve sağlığı giderek bozulan Hitler'in yerine bir gün geçebileceği umudunu taşıdığı da sıkça dile getirilir. Sonuçta Hitler ona yalnızca güvenlik aygıtını değil, iç işleri yönetimini de emanet etti. 1933'ten itibaren polisin, gizli servislerin ve toplama kampı sisteminin başındaki adam oydu. Ancak bu yakınlık her zaman dostluk anlamına gelmiyordu. Hitler, Himmler'i en sadık taraftarlarından biri olarak görse de onun mistik inançlarıyla ve pagan ritüelleriyle alay ediyor, iç sosyal çevresinde ona mesafeli davranıyordu. Buna rağmen savaşın sonuna kadar ona geniş yetkiler vermeye devam etti. Ne var ki askeri alandaki başarısızlıklar bu güveni hızla aşındırdı. Nehir hattını savunmakta gösterdiği yetersizlikler nedeniyle Hitler'in gözünde itibarını kaybetti. Üçüncü Reich'in çemberi daralırken Himmler de kendi geleceğini kurtarmak için yollar aramaya başladı. Barış görüşmeleri başlatmaya çalışan tek Nazi lideri o değildi. Birçok üst ve orta kademe isim, batılı müttefiklerle temas kurup kendini kabul ettirmeye çalışıyordu.
Kimileri tarafsız ülkelerdeki yardım kuruluşları üzerinden dolaylı görüşmeler denedi. Himmler'in gözünü diktiği ülke ise savaş boyunca tarafsız kalmayı başaran bir İskandinav devleti oldu. 1945 baharında Sovyet orduları Berlin kapılarına dayanmış, şehir kuşatma altına alınmıştı. Hitler, yer altındaki sığınağından ayrılmayı reddediyor, teslimiyeti aklından bile geçirmiyordu. İşte tam bu sırada Himmler, Dünya Yahudi Kongresi'nin söz konusu ülkedeki temsilcisiyle temas kurdu. Görüşmelerde hala SS kontrolü altındaki toplama kamplarında tutulan 10 binlerce Yahudinin serbest bırakılması üzerinde duruldu. Himmler, kendini gelecekte daha iyi gösterebilmek ve batılı güçlerin gözünde bir pazarlık payı yaratabilmek için bu insanları bir tür pazarlık malzemesi olarak kullanmaya çalışıyordu. Sonunda savaşın son günlerinde yaklaşık 20 bin Yahudinin İskandinavya'ya gönderilmesine izin verildi. Bu adımın ardından Himmler, Nisan 1945'te tarafsız ülkenin önemli bir temsilcisiyle buluştu. Görüşmede Hitler hala hayattayken kendisini fiilen Alman hükümetinin başı olarak tanıttı ve Avrupa'daki müttefik kuvvetlerin başkomutanına iletilmek üzere bir teslimiyet teklifi hazırladı. Bu teklife göre Almanya yalnızca batılı müttefiklere teslim olacak, Sovyetler Birliği'ne karşı ise direnişini sürdürecekti. Himmler, pek çok SS mensubu gibi kimliğini gizlemek için sıradan bir asker gibi görünmeye çalıştı. Üniformasını değiştirdi, sahte belgeler taşıdı ve birkaç yoldaşıyla birlikte ülke içinde dolaşmaya başladı. Ancak Mayıs 1945'in 3. haftasında Kuzey Almanya'daki bir kontrol noktasında durduruldu. Kontrolü yapan birlikler ilk anda onun kim olduğunu fark etmediler. Bir süre geçici kamplar arasında taşındıktan sonra sorgulanmak üzere bir İngiliz merkezine götürüldü. Orada yapılan ilk sorgulamalardan birinde kimliğini gizlemeye devam etmek yerine beklenmedik bir şekilde gerçeği söyledi. Karşısındakilere açıkça Heinrich Himmler olduğunu itiraf etti. Bu itirafın ardından daha sıkı gözetim altına alındı ve ayrıntılı inceleme için başka bir merkeze sevk edildi. Yeni kampına getirildiğinde standart prosedür gereği tıbbi muayeneden geçirilmek istendi. Doktor ağzını kontrol etmek için dudaklarını açmaya çalıştığında Himmler ani bir hareket yaptı. Çenesini sıkarak dişlerinin arasında gizlice taşıdığı küçük bir kapsülü parçaladı. Kısa süre içinde yere yığıldı. Çabalar sonuçsuz kaldı ve 15 dakika kadar sonra öldüğü kaydedildi. Sonradan yapılan incelemede bunun uzun zamandır yanında taşıdığı bir potasyum siyanür kapsülü olduğu anlaşıldı. Onun bedeni daha sonra isimsiz bir mezara gömüldü. Mezarlığın tam yeri olası bir anıtın ya da anma noktasının oluşmasını engellemek için gizli tutuldu ve bu gizem günümüze kadar korundu. Böylece toplama kamplarının efendisi, gizli polis örgütlerinin kurucusu ve milyonlarca insanın ölümünden sorumlu bürokrat, mahkeme karşısına çıkmadan kendi hayatını sonlandırmış oldu. Savaş sonrası yargılamalarda SS içindeki en üst düzey hayatta kalan isimlerden biri, Himmler'in yıllar boyunca birlikte çalıştığı diğer güvenlik şefleri oldu. Uluslararası Askeri Mahkemede toplama kampları ve ölüm mangaları sisteminin işleyişi gözler önüne serildi. Deliller, emir zincirini ve sorumluluk halkalarını açıkça gösteriyordu. Bu zincirin en tepesinde Hitler'in hemen ardından gelen figürlerden biri olarak Heinrich Himmler duruyordu. Himmler, Nasyonal Sosyalist rejimin en önemli isimlerinden biriydi. Hitler, elbette rejimin yüzü ve ideolojik çekirdeğiydi. Fakat fiili uygulamaların, özellikle de terör, baskı ve soykırım mekanizmasının başında Himmler bulunuyordu. Bir diğer propaganda ustası ve üst düzey liderle birlikte bu üçlü 3. Reich'ın en etkili ve en korkulan isimleri olarak öne çıkıyordu. Bu tabloyu ilginç kılan Himmler'in parti içindeki görece mütevazı başlangıcıydı. Birhane darbesi sırasında önemsiz bir görev almış, harekete geç katılmış ve yıllar boyunca adım adım yükselmişti. 1920'li yılların sonunda SS'in başına geçtiğinde elinde yalnızca küçük bir koruma birliği vardı. Fakat örgütsel becerisi, fanatik kararlılığı ve acımasızlığı sayesinde bu küçük birliği 30'lu yılların ortasına gelindiğinde devasa bir güç haline getirdi. Polis teşkilatlarını kendi otoritesi altında topladı, gizli servis ağını kurdu, toplama kamplarını devletin merkezi bir aracı haline getirdi.
30'lu yılların sonunda SS artık yalnızca Hitler'in muhafızları değil, Almanya'nın iç dünyasını kontrol eden ideolojik bir orduydu. İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde bu ordu işgal edilen topraklarda daha da korkunç bir rol üstlendi. Fanatik birlikler doğuya ilerleyen orduların ardından giderek Polonya'da, Baltık ülkelerinde, Ukrayna'da ve Rusya'da milyonlarca insanın ölümünü organize etti. Savaşın sonuna gelindiğinde toplama kampları ve saha infazları da dahil olmak üzere SES'in doğrudan sorumlu olduğu ölü sayısı 10 milyonlarla ifade ediliyordu. Himmler, SES'i kuran kişi değildi. Fakat onu tarihin gördüğü en büyük ölüm makinelerinden birine dönüştüren oydu. Bu yüzden birçok tarihçi, Üçüncü Reich'ın işlediği suçlar söz konusu olduğunda, Hitler'in hemen ardından en ağır sorumluluğun kimde olduğu sorulduğunda gözlerini Himmler'e çevirir. Onun fanatik ırk saplantısı, soğukkanlı bürokratik zekası ve merhametsiz uygulamaları modern tarihin en karanlık sayfalarından birini şekillendirdi.